Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün yine bir flashback yapacağız ve Güney Kore'nin en güzel şehirlerinden biri olan Busan'a gideceğiz. Busan, Seul'den sonra gelen ikinci büyük şehir olarak tanınıyor. Deniz ürünleriyle, yapılan yemekleri ve sahilleriyle aslında meşhur. Gezilip görülecek çok fazla yer var. O nedenle deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Busan'da toplamda 4 gün kaldım ve şansıma 8 kişilik yatakhaneli bir hostelde tek başıma kaldım. Burası Gwangalli Beach diye geçiyor. Çoğu yere metro ve otobüsle ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Huzur verici bir atmosferi var. Seul'e göre hava kirliliği daha az. Tam karşısında da Gwangalli Köprüsü bulunuyor. İlk defa Güney Kore'de bir sahilde bulundum ve bizden farklı olarak garipsediğim iki şey var. Birincisi uzun kollu mayolarla denize girmeleri. İkincisi ise hemen hemen herkeste koca koca deniz simitlerinin olmasıydı. Bir de güneşlenirken yanıma bir tane tırreğin gelip ben bu gökdelinin sahibiyim diyerek bana çıkma teklifi etmesini de unutamıyorum. Bana göre tırrek dünyanın her yerinde tırrektir arkadaşlar. Bir diğer meşhur sahili ise Haeundae Beach. Yalnız olduğum ve eşyalarım çalınır korkusuyla denize doya doya giremedim. Fakat aslında Güney Kore oldukça güvenli bir ülke ve hatta benim gibi yalnız seyahat ediyorsanız değerli eşyalarınızı metro duraklarında bulunan kilitli dolaplara da koyabilirsiniz. Gamcheon Kültür Köyü ise bir diğer görülmesi gereken turistik yerlerden bir tanesi. Size tavsiyem metrodan indikten sonra köye gitmek için otobüse binmeniz. Şayet benim gibi Ağustos sıcağında yürümek isterseniz haritadaki hesaplamanın aksine yaklaşık 40 dakika kadar sürüyor. Çünkü bu köy bayağı bir tepede olduğu için yokuşlar sizi çok fazla zorlayacaktır. Bu nedenle otobüse binmenizi öneririm. Bu köyün en büyük özelliği rengarenk olması ve her yerde sanatsal çalışmaları görebiliyor olmanız. Özellikle Küçük Prens heykeli çok fazla rağbet görüyor ve insanlar sıraya giriyorlar fotoğraf çektirmek için. Bu köye dair hatırladığım en güzel şey lokal insanlarla tanışmamdı. Sokak yemekleri satan teyzeyle böyle bir yandan atıştırırken bayağı bir sohbet etmiştik. Bana göre her ne kadar Busan aksanı böyle kulağa biraz kaba gelse de Busan insanı gayet nazik ve yardımseverdi. Bu arada genel olarak Güney Kore'de seyahat ederken kullandığım uygulama ve web siteleri bilgi kutucuğuna da koyuyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Burası Yongdusan Park, yani Busan Kulesi'nin tam önünde bulunan büyük bir alanın tamamını kapsıyor. Burada Kore mimarisi ve çeşitli heykelleri görebilirsiniz. Ayrıca çok büyük yerel alışveriş merkezi olan Lotte Mall da buraya çok yakın. Ben kulenin içi pahalıdır, oradan yiyip içmek istemiyorum derseniz hemen önünde GS25 var. Oradan da bir şeyler alıp atıştırabilirsiniz. Gerçekten devasa bir yer ve o müthiş dağ havasını alabiliyorsunuz. Busan Kulesi de 120 metre yüksekliğinde şehrin simgelerinden biri. Giriş ücreti benim zamanımda 8.000 wondu. O gün o sıcakta birbirlerine uzak diyebileceğim yerleri gezdiğim için aşırı yorgundum. Ama parka ulaşmak için yapmış oldukları yürüyen merdiven beni çok şaşırtmıştı ve aşırı rahatlatmıştı. Yine de böyle bıyıklarıma kadar terlemişim gördüğünüz üzere. Belirtmek isterim ki Güney Kore'de yaz ayları çok nemli geçiyor. Bu anlamda su tüketimi çok önemli. Fakat su şişelerini atmak için çöp kutusu bulmak aşırı zor. Maalesef ki Güney Kore'de çöpünüzü bazen eve kadar taşımanız gerekiyor. Geri dönüşüme çok fazla önem verdikleri için bunun olduğunu düşünüyorum. Kulenin içerisine girdiğimde eğlenceli görsel şovları içeren sanatsal çalışmalar vardı. Özel fiyata tabi böyle fotoğraf çekimleri, fotoğraf çekim odaları bulunuyordu. Manzara gerçekten şahaneydi diyebilirim. Tüm Busan böyle ayaklarınızın altında ve şehrin mimarisini gözlemleyebiliyorsunuz. Bu arada Busan şehri bazı kaynaklarda Pusan diye de geçiyor, P harfiyle. Kafanız karışmasın, aynı şehirden bahsediyorlar.
Onun haricinde Busan International Film Festival Street diye geçen böyle Nampo bölgesinde bulunan bir yer daha var. Burada ünlü sanatçıların el izlerini ve imzalarını görebilirsiniz. Ayrıca eski film ve kasetleri bulabilir. Kore'nin sanat geçmişine bu sokakta yolculuk yapabilirsiniz. Ayrıca bu bölgedeki sokak yemeklerini de mutlaka denemelisiniz. Öneriyorum. Burası da son zamanlarda hem lokal hem de yabancı turistlerin akın ettiği Potit Cafe. Harry Potter konseptiyle ilgi çeken bu kafeye bence mutlaka uğramalısınız. You'll need a wand. A wand? Well, you want Ollivanders. There ain't no place better. Why don't you run along there and wait? I just got one more thing I got to do. Won't be long. Çoğu insan fotoğraf çekmek için gelse de kahve ve tatlıları oldukça lezzetli. Ahşap dekoruyla ilgi çeken bu yeri ben Harry Potter felsefe taşındaki Ollivander Wand Shop dizaynından esinlendiğini düşünüyorum ya da oradan etkilenip yapmış olabilirler. Hafta içi gitmenizde fayda var çünkü çok fazla rağbet alıyor. Fiyatlar normalin biraz üstündeydi fakat bu sihirli hissiyatı edinmek için bence değer. 주문하신 음식 나왔습니다. 40분. 주문하신 음식 나왔습니다. Ve son olarak sizi dağların ortasında bir tapınağa götüreceğim. Burası Bomosa Temple diye adlandırılan Busan şehirler arası otobüs terminaline yakın olan bir tapınak. Bu nedenle Seul'e dönüşümden hemen önce buraya gelmek istedim fakat neredeyse otobüsümü kaçırıyordum arkadaşlar. Çünkü bu dağa gelen otobüs saatleri değişkenlik gösterebiliyor. Şansıma dağ başında da olsa bir taksi bulabilmiş ve ben günü kurtarabilmiştim. Güney Kore tarihine eğer ilginiz varsa mutlaka ziyaret etmenizi öneririm. Tapınak gerçekten çok büyük, huzurlu ve bence göz alıcıydı. Eğer sık sık Güney Kore dizi ve filmlerinde karşınıza çıkan tapınaklarda dolaşmak, o tarihi dokuyu hissetmek istiyorsanız gerçekten çok güzel. Busan'ın müthiş doğasıyla da birleşince en çok sevdiğim yerlerden biri oldu diyebilirim. Benim yalnız başıma geçirdiğim Busan tatilim bu şekildeydi arkadaşlar. Sorularınız veya önerileriniz varsa yorumlarda bekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmanız videonun önerilmesine çok büyük fayda sağlıyor. Bu nedenle beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.